Kabir ehlinin sevdiklerini bu yeşil kuşlara binerek ziyaret ettiğinden bahsediyor. Tuyurun hudrun diye geçiyor. Hatta çok böyle ayrılık acısına dayanamadığı sevdiklerinin kabrini ziyaret edenler, yani ben çok yaşamışım, mutlaka gelir der ki ya hocam enteresan, dalda bir kuş bana bakıyor. Yani duydunuz mu siz de böyle, şimdi insan değil mi, o ümit verecek, müjdeyi duyacak bir şey istiyor ama hadiste de bunun karşılığı var. Yani ruhlara da bu serbestiyet verilebiliyor değil mi? Onların manevi dilinden anlamak lazım. Şimdi bir kuş pencereye konuyor, gelişi güzel geliyor. Kuş o pencereyi terk ettikten sonra insanın kafasında şu soru uyanıyor. Bu kuş niye geldi? Çünkü her bir kuşa nezaret eden bir müekkel melek vardır. Vekil melek, görevli melek. Madem her birisine nezaret eden bir müekkel melek vardır, vekil bir melek, görevli melek vardır. Şimdi bu dersler güzel izleniyor. Çok da istifade ediliyor. Bununla ilgili çok güzel dönütler de alıyoruz da. Ama şunu fark ettik. YouTube'da abone olmadan izleyici sayısı çok yüksek. Biz geçen hafta bununla ilgili toplantı yaptık. Tek tek verileri, analizleri yansıttık. Yani ortalama %25 normal abone olarak takip edenler var. %75 de abone olmadan dersleri takip edenler var. Ama farkında değiller. Çünkü sürekli videolar karşısına çıkıyor, izliyor, aboneyim zannediyor. O yüzden bir bakmaları lazım, yani abone miyim değil miyim diye kontrol etmek gerekiyor. Aynı zamanda abone olduktan sonra bildirimleri de açmak gerekiyor. Abone olduktan sonra yorum yapma da bizim için çok önemli. Çünkü bu videolardan dönütleri de öyle alıyoruz. YouTube da buna çok önem veriyor. Diyor ki bu video izlenmiş. Bu video insana tesir etmiş. Kendine bir değişiklik oluşturmuş. Ondan dolayı da duygularını bize aktarmış diye YouTube buna çok ehemmiyet veriyor. O yüzden yani videoyu izledikten sonra video ile ilgili gerçek yorumlar, tam böyle etki ettiği yerler yazılsa çok güzel olur. YouTube buna da çok önem veriyor. Böyle olunca ne oluyor? Biz zaten buradaki maksadımız, Hayalhanem olarak YouTube kanalı ya da sosyal medya mecrasını kullanmaktaki amacımız daha çok insana ulaşmak olduğu için bir insan evinde otururken bu videoları izlediği zaman, abone olup altına da yorum yazdığı zaman aslında o videoyu daha çok kişiye ulaştırmasına o evde oturan arkadaş vesile olmuş oluyor. Buradaki belki sevaba da ortak olmuş oluyor. O yüzden beğenip yorum yapmak, isteyen katıla da abone olabilir. Katıla abone olduğu zaman da buradaki sosyal medya giderlerine de destekte bulunmuş oluyor. İbnül Arabi demiş ki alem bir aynadır. Sen onda kendi halini görürsün demiş. Yansımalar öyle. Kendi alemimizi gösteren şeyler, yansımalar. Şimdi o zaman etraftaki yansımalardan insan biraz ruh halini okuyabilir mi? Okuyabilir. Yani gardırobu çok dağınık olan bir insana baktığınızda genellikle ruh hali de öyle oluyor, değil mi? Ya notları çok dağınık bir adam gördüğünüzde genelde ruh hali de öyle oluyor. Yaşantısı çok dağınık bir adam gördüğünüzde genelde ruh hali de oluyor. Demek ki o yansımalar senin kendi alemin aslında. Öyle değil mi? Allah Allah, çok güzel bir laf ya. Alem bir aynadır. Sen onda kendi halini görürsün. Demek ki yansıma nereden? Senden. Bunu çok destekleyen bir şeyi Fudayl bin İyad söylüyor. Allah ile ilişkimin bozulduğunu bineğimin davranışlarından anlarım diyor. Çok ilginç. Bineğine biniyor. Allahu alem ya deve ya attır. Ama bu at deyince mecazi nefis de algılanabilir. Doğru mu? Mecazen. Yani insan nefsi gibi de düşünebilir bunu. Allah Azze ve Celle ile arası bozulduğunda bineği ona asilik gösteriyor. Çok ilginç. Yani insan Allah ile o günkü ilişkisini bazı ibadetlerinden de anlayabilir mi? Anlar. Özellikle ibadetlerin firistesi olan namazdan anlar, değil mi? Yani sabah namaza kalkıyorsunuz, bir bakıyorsunuz aklınız orada değil, değil mi? Amelleriniz, secdeleriniz böyle çok tadında tuzunda değil. Elinizi açıp kaldırmışsınız, ettiğiniz dua çok manalı değil. Bir bakıyorsunuz bütün gün öyle geçmiş. Oluyor mu size de? Öyle oluyor değil mi? Yani gününün ne olacağı, nasıl geçeceğini insan namazından okuyor ya, değil mi? Şimdi demek ki diğer hadiselerden de öyle okunuyormuş yani. O yansımalar, alemdeki yansımalar aslında ruh halinmiş. Fudayl bin İyad onu söylüyor. Allah ile ilişkimin bozulduğunu bineğimin davranışlarından anlarım. Yani kişi asilik ettiğinde altındaki itaatkar binek de asilik ediyor. Kişi muti olduğunda, itaatkar olduğunda bir bakıyor ki bineği de ona itaat ediyor. Çok enteresan. Yani burada yansımadan bahsediyor. Eskiler de bunu fark etmiş. Şöyle demişler, Allah ile ilişkim azalınca mahlukatın itaati de azalır demişler. Enteresan değil mi? Allah Allah. Yani Allah'a itaatini arttırınca mahlukatın da sana itaati artıyor. Ne enteresan yansımalar. İnsan demek ki latif hizmetlerini yapmadığında, kulluğun özü olan latif hizmetler, dua bunlardan birisidir, namaz bunlardan birisidir, vazife bunlardan birisidir, şuur bunlardan birisidir, derinleşme bunlardan birisidir. İnsan bu latif hizmetlerini yapmadığında Allah Azze ve Celle onu zulmani ve kesif yüklerin altında bırakıyor. Öyle mi? Ve en yakınındaki bineği bile itaat etmemeye başlıyor. Demek yani kainattaki olaylar
tesadüfi değil. Biz belki okumakta zorlanıyoruz. Belki o dili bilmiyoruz henüz okumak için. Ama haşa Allah Azze ve Celle'nin hiçbir şeyi abes yaratmadığını biz çok iyi biliyoruz. Yani bu hiçbir şeyden kasıt sadece gezegenler, yıldızlar, atomlar değil. Yani senin altındaki bineğin davranışları da abes değil. Şimdi bineğinin şekline baktığında ne diyorsun? Bundaki düzen bir sanatkarı gösterir. Doğru mu? Senin bineğinin desenlerindeki o mükemmel düzen nasıl sanatkarı gösterirse bineğinin günlük tavırlarındaki mükemmel düzenler de sanatkarı gösteriyor ama okuyabilene. Öyle değil mi? Yani bir anda altındaki araba asilik etmeye başlıyor. Olmaz yerde tekeri patlıyor. Olmaz yerde motoru ses çıkarıyor. Olmaz yerde kaza işi çıkıyor. Olmaz yerde. Demek ki yani altındaki binekte bir asilik varsa senin ruhunda da olabilir. Yani biz bunları %100 bilemeyiz. Ama bunları yorumlayanlar böyle güzel yorumlamışlar. Biz de onların yorumlarını taklit etmeye çalışıyoruz. Öyle değil mi? Çok enteresan mesele. Şimdi Üstad Hazretleri kainata bu manayla bakmış ve bütün kainatta bu yorumları okuyabilmiş. Yani nasıl az önce bir binekten mana okunmuş. Üstad Hazretleri gün gelmiş kedilerden mana okumuş. Demiş ki ya bu kedilerin mahretsiz ya Rahim zikri çektiklerini anlatıyor. Sonra diyor ki sonra kalbime geldi diyor. O kedinin mahretsiz ya Rahim zikrini anlattığı yerde 24. sözde o 1. dal haşiyede çok güzel anlatıyor onu. Yani mutlaka okuyun. O kediyle olan mesele inanılmaz. Onların o mahretsiz ya Rahim zikrini söyledikten sonra da kalbime geldi diyor. Acaba şu ismin veçi tahsisi nedir? Ve niçin insan şivesiyle zikrederler, hayvan lisanıyla etmiyorlar? Yani o kadar belirgin olmuş o ya Rahim zikri. Yani demek kimileri için demek ki aşikar oluyor o nokta. Yani baktığında bir at münasebetsiz değil. Davranışları da değil. Sadece deseni, gözü, ayakları, toynakları sadece onlar değil. Atın tavırlarında da bir münasebet ve uyum var. Biz bu uyuma ne diyoruz? Tevafuk diyoruz. O ve senin arandaki yakınlık neticesinde oluşan tevafuklarda aslında bir uyum var. Hatta bir mesaj var, öyle değil mi? Nasıl bir atta bir mesaj okunabiliyor? Zaten hayatın yorgunluğunun gitmesi başına gelen olayları anlamlandırmaya bağlı. Allah Allah. Çok önemli mesele. Yani mesela biz şimdi eski inşaat yaptığımız yerde çok fazla suyla uğraştık. Bir yerden su çıkıyor, bir yerden tavandan akıyor, aşağıdan, yukarıdan. Yani onu anlamlandıramazsan su o kadar enteresan bir şey ki yani buradan çıkıyor, oradan akıyor. Tam münafık gibi yani öyle. Girdiği yer belli değil, çıktığı yer belli değil. İnanılmaz bir şey. Sen o inşaat işçiliğinde onu anlamlandıramazsan perişan edersen, öyle değil mi? Bir altyapı ilimle birlikte olayı anlamlandırdığın an rahatlıyorsun. Şimdi burada da böyle. Atla bir olay yaşıyorsun, hadi anlamlandırma. Kediyle bir olay yaşıyorsun, hadi anlamlandırma. Nasıl at ve kediyle olay yaşanmışsa aynen öyle kuşlarla da bir olaylar yaşanmış. Yani kedilere o zikri çektiren Allah Azze ve Celle kuşları da kendi lisanlarıyla aslında bir mesaj ulaştırmış. Çok enteresan. Kuşların desenlerine baktığımızda bir düzen olduğunu anlıyor muyuz? Hareketlerine, uçuşlarına baktığımızda da tesadüfi geliyor. Vallahi değil. Bak okumak zor. Ya bunlar bir yorumdur. Üstad Hazretleri de birazdan okuyacak. O bir yorumdur. Abes olmadığı kesin ama doğru mu? Yani o yorumu herkes farklı yapabilir mi? Yapabilir. Ama abesiyet olmadığı kesin. Neden? Çünkü her bir kuşa nezaret eden bir müekkel melek vardır. Vekil melek, görevli melek. Var mı? Madem her birisine nezaret eden bir müekkel melek vardır, vekil bir melek, görevli bir melek vardır. Demek ki o kuşların hareketleri de istihdam ediliyor. Demek ki sadece desenlerinde, dekorlarında düzen değil, kondukları bir pencerede de uyum vardır. Girdikleri bir evde de uyum vardır. Hayvanat aleminin hatibi kimdir? Kuşlardır. Demek ki onların senfonisinde, serenatında da bir uyum vardır, öyle mi? Allah Allah, bakın bunu daha önce işlemiştik, belki hatırlarsınız. 33. söz 20. pencerede şöyle söylüyor Üstad Hazretleri. Şimdi kuşlara bak. Onların söyleşmeleri ve cıvıldaşmaları. Bir saniye hakimin intak konuşturma. Ve söyletmesi olduğuna delili kati ise, yani o cıvıldıyor ama kendinden değil. Onu cıvıldatan birisi var, konuşturan birisi var. Hayret verir bir tarzda birbirlerine o seslerle müdavele-i hissiyat, yani birbirlerine hissiyatlarını aktarıyor mu kuşlar? O ona cik cik, o ona cik cik diyor. Bir bakıyorsunuz aynı anda 1000 tane kuş kalkıyor havaya. Hatırlar mısın Medine'de tam cuma namazı kılacağımız zaman çatıların üstünden ya binlerce kuş nasıl uyumlu? Yani o kolektif şurada o ahenkle nasıl kalktılar, hatırlıyor musunuz onu? Çok hepimiz şaşırmıştık o ahengi, o deseni gördüğümüzde. Demek aralarında cikcikle bir uyum var mı? Hissiyat uyumu? Var. Ve ifade-i maksat, yani birbirlerine maksatlarını da anlatıyor mu kuşlar? Hadi kalkalım, hadi inelim. Etmeleridir diye anlatmış. O zaman pencereye konan bir kuş, evet mesajı okumak kolay olmayabilir. Ama asla konması bile abes
Değildir. Üzerindeki desen nasıl bir intizamı çağrıştırırsa bir pencereye konmaları, bir cikcik etmeleri de aynı intizamı insana gösterir. Sadece onların manevi dilinden anlamak lazım. Şimdi bir kuş pencereye konuyor, gelişi güzel geliyor. Kuş o pencereyi terk ettikten sonra insanın kafasında şu soru uyanıyor. Bu kuş niye geldi? Öyle mi? Hepinizde oldu değil mi? Tam konduğu yerden kaçması gereken bir kuş. Belki gidiyorsunuz odanın içine giriyorsunuz, elinizi yıkıyorsunuz. Bir geliyorsunuz kuş 20 dakikadır hala orada devam ediyor. Küçük bir serçe, küçük bir farklı kuş. Öyle mi? Allah Allah. Demek bunlarda bir mana var. Çok ilginç yani. Çok enteresan. Yani biz kainat kitabını okuyoruz. Kainat kitabındaki düzeni görüyoruz. Kuş kitabını da okumayı öğrensek, kuş kainat kitabında bir sayfa aslında değil mi? Onu da okumayı öğrensek diyeceğiz ki ya demek bunu da bir yazan var. Amaçları var değil mi? Birisinin çıkardığı ses ile bir konuşma arasındaki fark nedir? Konuşmanın mana ifade etmesidir. Doğru mu? Demek ki mana ifade eden her şey benimle konuşuyordur diyebilir miyim? Diyebilirim. Elime bir hazine haritası geçse bu benimle konuşuyordur diyebilir miyim? Diyebilirim. Bir ressamın tablosu. Bunu gezsek. St. Petersburg'da gezmiştik ya resimleri. Yani bir mana çıkarmaya çalışıyorsun. Bir insan ya bu tablo benimle konuşuyor diyebilir mi? Çünkü mana ifade ediyorsa bu benimle konuşuyordur. Bir kapı çalmak bir nevi konuşmak mıdır? Çünkü mana ifade ediyor. Mesela bir kere vurur. Kapıyı açar mısın? Israrla vurur. Açsana çabuk şu kapıyı. Bak ben bu manaları çıkarıyorum değil mi? Demek ki kapı çalmak da bir konuşmaktır. Allah Allah. O zaman kainattaki bütün mahlukat bir mana çıkardığına göre onların her birisi aslında bir konuşmaktır. İfade ettiği mana ne acaba? Merak edilecek şey burası. İfade ettiği mananın temelinde Allah Azze ve Celle'yi bildirmek ve tanıtmak geliyor. Şimdi biz bir şeyin lügatını bilmediğimizde bize boş ses gibi gelir. Gök için ne diyoruz? Gök gürledi. Şimdi Gökhan sen benimle konuşsan gürleme kardeş desem ne dersin? Abi ayıp olmuyor mu ya? Bir şey anlatıyoruz sana. Ya gürleme işte Gökhan ya. İnsan kabul etmez değil mi böyle bir şeyi? Yani ben sadece senin dediklerini anlamadım diye sana gürledin desem ayıp olmaz mı? Şuraya bir adam gelip Arnavutça konuşsa ben de onun lisanını anlamasam gürleme kardeş desem ne olur? Başka Arnavutça bilen der ki ya niye ayıp ediyorsun adama bak adam bir şeyler anlatıyor sana der. Yani her lisanını bilmediğime gürlüyor dersem oho bu işin içerisinden çıkamam. O yüzden gökün de kendi bir lisanı var. Biz henüz onun mesajını okuyamadığımızdan dolayı üstünü çiziyoruz. Gök gürledi. Yıldırım çaktı. Üstünü çiz gitsin. Allah Allah. Lügatını bilmediğimiz bir şey bize boş ses gibi gelir. İşte Kur'an ve iman dersleri bize bu lügatı öğretmektedir. Çok enteresan ya. Bir öğrensek onlardaki manayı, mesajı. Hayatımızda çok acı gibi gelen sahneler. Bak bir şeyi anlayıp anlamamak arasında çok problem vardır yani. Şimdi ben bazen çocuğa kitap veriyorum. Önce bir 5 dakika oynuyor. 6. dakikadan sonra kitabı yırtmaya başlıyor küçük çocuk. Büyük birisine versem aynı şeyi yapar mı? Yapmaz. Çocuk niye yapıyor? Çünkü kitabı alıyor eline, sayfaları çeviriyor, ediyor ama manaya giremiyor. Doğru mu? Çünkü onu okumayı bilmiyor. Manaya giremeyince çocukta bir stres hali oluyor. Bu stresin sonucunda da manaya giremediği kitabı yırtmaya başlıyor. Büyük bir insan bunu yapmıyor değil mi? Günlerce, aylarca aynı kitabı okuyup duruyor. Neden o okumaya devam ediyor? Çünkü manayı anlıyor. Şimdi burada her birisinin bir lisanı var. O kesin. Abes yok değil mi? Bunun dediğim gibi tekrar söyleyeyim. Üstad Hazretleri birazdan bunlara yorum yapacak. Başkası da başka yorum yapabilir yani. Bu bir kanaattir. Ama bunların abes olmadığı kesin. Şimdi bir insan bunların lisanını öğrenmezse bir kuşun, bir ceylanın, bir tavşanın girdiği ormanda etini koyar, mangalını yapar, ağzına atar, midesine indirir, çıkar gider. Bütün hayata mide deliğinden bakan bir insan. Yani o ormandaki bir aslandan farkı kalmaz değil mi? Aslan da aynı eti yiyor. Hiç ormandaki güzelliklerin farkında değil. Manasını okuyamıyor. Hem de o aslan pişirmeden yiyor. Biz bir de yarım saat pişiriyoruz. Kömür getirdin mi? Ateş nerede? Ya şunun altını biraz tutuşturmak lazım. Mangalı temizle dedim ya sana. Oo uğraş dur. Aslan direkt cızbızda değil mi? Bizden daha iyi. Yani sen o manayı okuyamadıktan sonra ormanın içerisindeki bir varlıktan ne farkın kalacak senin? Demek ki başımızdaki hiçbir hadise abes olmadığı gibi penceremize konan bir kuş dahi abes değildir. Onların konmaları, sonra üst üste konmaları, sonra farklı zamanlarda, farklı mekanlarda konmalarına tevafuk deniyor ve o tevafuklarda okuyabilen insan için
bir mana vardır. Manaya giremezsen çocuk gibi kitabı yırtmaya başlarsın. Manaya girdikten sonra gözünün nuru o kitabı başka birine vermek bile istemiyorsun. Aranda bir ilişki kurulmuş çünkü. Allah Allah. Çok enteresan. Şimdi bu okuyacağımız mektup kuşlarla ilgili. Bir de zincirleme tevafuk diye bir hadise var. Tevafuk ne demek biliyorsunuz değil mi? Kainatta her şeyde bir uyum vardır. Özellikle de denk gelmelerde bir uyum vardır. Ali şimdi seni konuşuyorduk. Nereden çıktın geldin? Ne oldu yani? Konuştuğun adam bir anda kapına geldi. Ne diyoruz bu olaya? Denk gelme diyoruz. Bak şimdi. İçinden diyorsun ki bir bardak su alayım mı diye. Televizyonu bir açıyorsun. Evet şu suyu şu bardağa koyalım diyor. Bak yaşıyoruz bunları. Çok çok bizden olaylar öyle değil mi? Allah Allah ne deniyor bu hadiselere? Tevafuk deniyor. Bir anda şu uyanıyor sende. Birisi beni işitiyor. En küçük ilgilerimle alakadar oluyor. Şimdi insanın içerisinde bir soru var. Derse bir giriyor. Bunu da çok yaşıyoruz. Ya tam sorun buydu cevap geldi. Ya çünkü soruyu o kalbe doğuran ve bu derste konuşanı konuşturan aynı Allah. Tevafuk kadar insanı hızlı tevhide götüren hiçbir mesele yok. O yüzden okuyorum. Tevhid meselesinin bir şubesi olarak bu dersleri okuyorum. Çünkü biz makro şeylerde tevhidi görüyoruz. Yani yıldıza bak, gezegene bak, aya bak, ormana bak. Ama çok küçük sandığımız olaylarda çok büyük işaretler var yani. Bunları da tevafuk deyip okumamız gerekmiyor mu? Yani Samanyolu galaksisinde bir düzen var. Ama ormanda uçuşan kuşlar tesadüf. Olur mu? Ya onların kanat hareketlerine kadar uyumlar var ama biz okumayı bilmiyoruz. Allah Allah çok enteresan değil mi? İnsan onları da okumaya başladığında hayatı manalanıyor. Hayatın amacını, başına gelen musibetleri, imtihanları. Yani o küçükleri okumayı öğrenince detaylanıyor ve dallanıyor. Ve bunları okumaya öğrendikçe bir bakıyorsun depresyonun kalkmış, manik haller kalkmış, angoazların kalkmış. Öyle mi? Çok önemli bir şey. Yani ne kadar güzel bir mesele ya. Başına gelen hadiseleri okumayı öğreniyorsun. Gerçekten huzur bu ya. Gerçekten huzur bu. Geçmiş hayatını okuyorsun, gelecek hayatını okuyorsun. Çok enteresan ya. Şimdi ayette diyor ki Allah Azze ve Celle'nin veli kullarına korku ve endişe yoktur diyor. Şimdi insan gelecekten korkar. Doğru mu? O kaygılar insanı yıpratır. Bir de geçmişin acıları bırakmaz insanı. Şimdi bu ayet diyor ki seni iki endişeden de kurtaracak. Hem geleceğin kaygılarından ya birisi sana şu ilacı verse ben neyim var neyim yok veririm. Yani geçmiş ve gelecek taşları arasında ezilmemek için zaten yapmaya çalıştığım şeyler bundan kurtulmak için değil mi? Biri dese ki al bu ilacı bitti ya. Geçmişin üzüntüleri seni terk edecek, geleceğin de kaygıları senden uzaklaşacak. Ya neyi mi istiyorsun derim ya? Neyi istiyorsan. Öyle değil mi yani? Bu iki taşın arasında ezilmekten anamız ağlat. Öyle mi? Demek ki bu asırda o veliyi dost olarak algılıyoruz değil mi? Ayette geçen veli kelimesini. Bu asırda insanın veli olmaktan başka şansı yok. Doğru mu? Yani dünyadaki acılardan kurtulmak istiyor musun? O zaman Allah'a dost olmaktan başka şansın yok. Çok enteresan değil mi? Allah Allah. Ne güzel bir müjde. Ne güzel bir mükafat. Şimdi işte bu tevafuk meselesi de bunun alt şubeleri aslında. Başına gelenleri anlamlandırıyorsun. Bir anda tevhide çıkarıyor seni. Neden olduğunu anlıyorsun artık. Yani ben neden olduğunu anladıktan sonra para verip bıçak altına yatıyorum. Siz yatıyor musunuz? Ameliyat yani. Öyle değil mi? Ya bir diz ameliyatı geçirdim. Patella çıkıyor diyorlar. Çok ağır bir şey. Sonra da neydi o makinenin adı? CPM mi? Aman aman. Ben ömrümde böyle bir acı çekmedim. Ya bu acıyı çekmek için ben para verdim o doktora. Enteresan değil mi? Çünkü olayı okuyorsun, neticesini biliyorsun. Geleceğe yönelik daha rahat, daha huzurlu bir adım atabilmek istediğin için bunlara katlanıyorsun. Şimdi dünyadaki her hadiseye böyle baksan, musibetler sana nimetlerden daha manalı ve daha sevecen gelir. Said Nursi Hazretleri diyor ki, tenevvü çeşit demek. Musibetlerin tenevvü, musikinin namelerinin tenevvü gibi geliyor bana diyor. Bak şimdi. Nasıl olay? Okuyabilince böyle. Okuyamayınca yırt kitabı. Nereden geldi o benim başıma? Ya ne kadar önemli, çok önemli ders. Yani bu sadece dersleri romantizmden çıkarmak lazım. Yani bunların da bir şey var değil mi? Altyapısı, bir ilmi vardır muhtemelen. Onlara yönelmek lazım. Yani romantizmden sadece böyle işte hayat arkadaşımla denk geldik. Yani onun da bir yeri vardı da sadece oradan çıkarmak lazım yani. Bunlar senin başına gelen hadiseleri anlamlandırman, olayları okuyabilmen için çok önemli. Şimdi küçücük olaylar zahirde küçük, hakikatte çok büyük. Çünkü Allah'ın mesajını anladıktan sonra gezegenlerin dönmesiyle bir kuşun pencerene konması aynı şey. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin ikisini de yaratması için ona hiçbir zorluk yoktur. Doğru mu? Ha Samanyolu'nu, galaksisini yaratmış, ha bir civcivi pencerene getirmiş. Hangisi daha zor Allah'a? Hiçbiri.
Hangisi zor ki Allah? Demek ki mesajı okuduktan sonra küçükler büyük. Okuyamadıktan sonra büyükler küçük. Karışık mı gidiyor ders? Anlaşılıyor değil mi? Yani bunları böyle detaylı anlatıyorum. Yani olayı biraz şeyden çıkarmak istiyorum, romantizmden. Çünkü değil mi? Genelde böyle denk gelmelere o nazarla bakıldığı için, ama öyle değil. Yani bunlar bize acımızı dindirecek pansumanlarımız gerçekten. Başına gelen olayları anlamlandırmaya başladığını düşün. Dünya ne kadar manalı bir yer gelir. Acıların nasıl diner? Geçmişin elemleri, geleceğin kaygıları, o 2 tane kaya seni ezmekten vazgeçer artık o saatten sonra. Ayet müjdeliyorum. Enteresan. Çok ilginç yani. Şimdi Üstad Hazretleri bu tevafuğa çok önem vermiş. Risale-i Nur'da çok yerlerde bahsediliyor. Özellikle son 100 yılda bir esma sahaya inmiş, Hakim ismi. Ve insanlara bu noktalarda müjdeler vermiş yani. Bir anda olay yaşadığında Allah bunu yaptı diyorsun. İnsanların kalbinde yalnızlaştığı, Allah'ı bulamadığı böyle bir dönemde tevafuklar seni tevhide çıkaran ve başına gelen hadiseleri anlamlandıran mükemmel bir ikram, mükemmel bir hediye. Üstad Hazretleri de kitap yazdığı dönemde, yani Risale-i Nur'ların yazıldığı bir dönemde kuşlarla ilgili üst üste tevafuklar yaşıyor. Şimdi bir tane tevafuk yaşasan buna işari deniyor. Yani bir işari, gizli remiz olabilir bunda. Çok yorumlayabilir miyiz bunu? Zor değil mi yani? Bir tane kuş geldi, pencereye kondu ve gitti. Bunu yorumlamak biraz zor değil mi? Tek bir tevafuk var ortada. Yani altında mutlaka abes değildir ama hani biz kimiz de bunu okuyup yorumlayacağız değil mi? Ama aynı benzer hadiseden aynı günün orada yani hilaf-ı adet, normalde 10 yılda bir kez evine kuş konmazken bir gün içinde onlarca yerde aynı hadise oluyor. Ya şimdi bu kadar da üst üste tevafuklar bindiğinde bunu da okumamak körlük olur. Doğru mu? İşte buna zincirleme tevafuk deniyor. Bunları hem okumak lazım hem de akla geliyor yani. Üstad Hazretleri neden bahsediyor? Şimdi bunlar Allah'ın ikramı ve hediyesi olduğundan dolayı. Bunları paylaşmak da insana zevk veriyor. Aslında paylaşmanın bir emir yanı da var. Ve emme bi ni'meti rabbike fehaddis. Öyle mi? Değil mi? Allah Allah, bunları bahsetmek aynı zamanda bir emri ilahi. Allah Allah. O nazarla da anlatıyor, hem insanlara teşvik oluyor, şevk oluyor, ümit veriyor, heyecan oluyor, şüpheler izale oluyor. Öyle değil mi? Ana giriş anlaşıldıysa okumaya başlayalım. Var mı sorun? Evet. Buyurun. Bismihi Subhanehu. İkinci mesele. Tevafuk eğer müteaddit tarzda ve ayrı ayrı cihette birbirini takviye edecek surette olsa kat'iyet ve sarahat derecesinde kanaat verebilir. Şimdi tekrar söyleyeyim. Tek boyutlu olursa çok üstünde durmayabilirsin değil mi? Yani birini düşünürken seni aradı. Yani tamam da ben bunu nasıl yorumlayayım ki? Çok kolay bir şey değil. Canını çektiği bir şey bir anda sofrana geldi. Tamam, çok hoş. Yani bu Rabbim denk getirdi ama bunu anlamak ve yorumlamak biraz zor. Çünkü tek boyutlu bir şey. Bazen de zincirleme olur. İki insan yan yana gelir, atları tevafuk eder. Dertleri tevafuk eder. O gece gördükleri rüya tevafuk eder. Oluyor bak, bunlar bizim hayatımızda yaşanan şeyler. Şimdi bu kadar üst üste tevafuklar olunca hem açıktır hem kesindir. Artık çocuk bile yorumlayabilir. Bak, hem açıktır hem kesindir yani. Dersin ki artık burada bir işaret var. Nedir? Genelde tevafuk alameti makbuliyettir. O zaman şu mesaj olabilir değil mi? Bu işi yapmaya devam et. Veya bu işi daha çok yap. Yani insan o şevk ile bu hissiyatı alıyor. Dediğim gibi tekrar şurayı söylemem lazım. Üstad Hazretleri böyle yorumlamış. Başkası farklı yorumlayabilir mi? Yorumlayabilir. Ama abes olmadığı kesin. Yani bir yoruma muhtaç. Biz de burada bir kanaat okuyoruz yani. Şimdi Sikke-i Tasdik-i Gaybi'de de bu tevafukların birden fazla olmasıyla ilgili bir bahis var. Bu zincirleme tevafuk yana konumuz. O yüzden burayı da okumam lazım. Çok önemli. Eğer bir tevafuk ise delalet denilmez. Fakat hafi bir ima olur. Yani tek yönlü bir tevafuk var. Tek boyutlu. Bir şeye işaret ediyordur ama illa ediyor da denilmez. Çünkü bunu anlamak zordur. Gizli bir işarettir. Eğer iki cihet ile aynı meseleye tevafuk gelse 2 kez oluyor. Yani aynı olaydaki denk gelmeler 2 oluyor. Az önce arkadaş örneğindeki gibi. İmadan remiz derecesine çıkar. Yani 2 boyutlu olunca artık açık bir işaret oldu. Şimdi borcun var birisine. Şimdi benim talibe borcum var. Kara kara düşünüyorum. Ya nasıl ödeyeceğim talibe borcumu? O gün Emrah'tan bana param geliyor. Paramı alır almaz koşa koşa talibe götürüyorum. Talip, sana borcumun son günüydü. Borcumu veriyorum diyorum. Talip de diyor ki ya benim de Caner'e borcumun son günüydü. Nasıl yetiştin sen bana diyor. Yani 2 boyutlu bir tevafuk. Yani ben sıkıştım. O sıkışık. Bana gelen para benim borcumun son günü. Ona verdiğim para onun borcunun son günü. Kaç boyutlu oldu tevafuk? Yani burada artık açık bir işaret var. Doğru mu? Eğer 2-3 cihetle aynı meseleye gelse işaret olur. Ne işaret? İlahi işaret. Yani artık bu saatten sonra 2-3 meseleyle üst üste aynı tevafuk geliyorsa bunu görmezden gelmek ayıp olur. Yine Kastamonu layıkasında bir şey okumam lazım.
bu tevafuk meselesiyle ilgili. Burası da beni çok etkiliyor. Farkında mısınız? Risale-i Nur'da çok yere serpiştirilmiş tevafuk olayı. Şöyle diyor, dünkü gün 5 tevafuk-u latifeden kat'i bir kanaat bize geldi ki. Kaç tane yaşanmış bir günde? Zincirleme mi yine? Peki 5 tane olunca yani bu bir şey demek ki. O değil mi? Yani 5 tane olmuş. Üstad Hazretleri şunu anlamış o 5 tane bir günde tevafuk olmasından ama anladığı yorum çok güzel. En cüz'i ve ehemmiyetsiz işlerimizde de inayetkârane bir dikkat altındayız. Nasıl mesaj? Rahatlatmıyor mu gönlünü? Bak en cüz'i ve en küçük işlerinde bile Allah'ın yardımı var ve sana çok dikkat ediyor. Nasıl mesaj? Huzur veriyor insana ya, Allah Allah. Bu verdiği huzurdan dolayı tevafuk meselesi keramet kategorisinin en üst boyutudur. Çünkü bir kerameti herkes anlayamaz, altyapısı yetmez, bilgisi yetmez, ilmi yetmez. Ama üst üste gelen tevafukları bir çocuğa anlatsan çocuk bile bir heyecanlanır mı? Çok aşikar değil mi? En küçük işlerde tevafuk oluyor. Anlıyorsun ki inayet altındayız. Ve birisi çok dikkatli şekilde bizimle ilgileniyor. Bak olaya bakar mısınız? Şimdi Üstad Hazretleri'nin bir gün canı süt çekiyor. Süleyman Efendi kapıyı çalıyor, süt getiriyor. Allah Allah diyor. Canı su çekiyor. Süleyman Efendi kapıyı çalıyor, su getiriyor. Canı bir şey istiyor. Süleyman Efendi kapıyı çalıyor, onu getiriyor. Üstad Hazretleri en son yakalıyor Süleyman Efendi'yi, soruyor. Ya diyor, sen benim kalbimi mi okuyorsun? Yok efendim diyor, ben kendi canım ne istiyorsa size de onu getiriyorum diyor. Üstad Hazretleri diyor ki en cüz'i ihtiyacımızı bilen Rabbimiz demek ki bizi istihdam ediyor diyor. Çok enteresan. O tevafukları okumak, yorumlamak çok ilginç yani. Çamdağına çıkıyorlar biliyorsunuz Barla'dayken sürekli. Çıkmak da çok meşakkatli. Barla'dan Çamdağına arabayla yarım saatte gidiyoruz biliyor musunuz? Bir de onun yayan halini düşünün. Çok çileli, çok zahmetli yani. O zaman şimdiki gibi yollarda yapılı değil mi? Orada tefekküre çıkıyorlar. İstidradi herkese çok öneririm yeşilliklere. Ne kadar imkan bulsanız mutlaka gidin. Yani bizim yerlerimiz oralar. Hasılı tam böyle tepeye kadar çıkmışlar. Üstad Hazretleri diyor ki ya dönelim, misafir gelecek. Hayda üstadım yani buraya kadar yayan çıktık. Mahvolmuşuz yani, ne misafiri şimdi? Bir de yani o zamanlar Üstad Hazretleri ateş, dokunan yanıyor öyle mi? Biri mektup gönderse 6 aydan gözünü açamıyor. Öyle o zamanlar. O Nuh işi değil mektubundaki, Nuh Bey de 6 ay yatıyor mektup gönderdiği için. Selam veren gidiyor 6 ay bir yıl. Üstadım kim gelecek yani bizi ziyarete? İniyorlar hakikaten kapının önünde misafir. Ya nereden anladınız böyle? Ya işte normalde bana bir gün içerisinde yarım ekmek yeterdi diyor. Yarım ekmek doyuruyormuş. Bugün çeyrek ekmek doyurdu. Demek ki bu çeyrek ekmeği başka bekleyen var. Onu yorumluyor yani. Tekrar söyleyeyim yani bunlar yaşadığım bir olayı yorumlama biçimi. Abes olmadığı kesin. Kendisi böyle yorumlar, başkası farklı yorumlar. Yani çok aslında kuvvet ve şek verici hadiseler. Sadece biraz altyapısız romantizme kurban etmeyerek dinlesek o bize faydalı olur inşallah. Böyle şeyler biraz şey oluyor ya, suistimal olabiliyor. Devam edelim mi? Zincirleme tevafuk, kuş tevafukları. Evet. İşte hapisten sonra yazılan bir kısım mektuplarımız hem makbul hem çok ehemmiyetli hem bu zamanda halk onlara çok muhtaç olduğuna bir emare olarak yazdığımız zaman hilaf-ı adet bir tarzda serçe kuşunun ve kuddüs kuşunun ve güvercinlerin garip bir tarzda odama gelmeleri ve birbirine tevafuk etmesi. Şimdi bir mektup kaleme alınıyor. Burayı anladık değil mi? Olay örgüsünü anlatayım, kafamıza otursun. Üstad Hazretleri talebelerine yaz diyor. Talebeler yazıyor. Mektubun içeriği kuşları anlatıyor. Uçakları anlatıyor. Savaş uçaklarının gökyüzünü kirletmesi o dönem. Yani uçaklar daha faydalı işler için kullanılması lazımdı diyor mektupta. Ama gelin görün savaş uçakları olarak kullanılıyor. Bomba yağdırılıyor. Ve o robot kuşlardan canlı kuşların rahatsız olduğu ifade ediliyor. Mektubun içeriği bu şekilde. Hilaf-ı adet olarak yani daha önce hiç olmamış şekilde sürekli içeri kuş giriyor. Yazılırken kuş giriyor, okunurken kuş giriyor. Başka bölgelerde okunurken o eve de kuş giriyor. Mektup okunurken çekirge orada bulunuyor. Bir gece kuşunun cama çarpıp içeri girmesi yaşanıyor. Yani daha önce hiç yaşanmayan hadise bu mektup yazılırken yaşanıyor. Üst üste. Bir zincirleme tevafuk yaşanıyor. Şimdi zincirleme olunca ne demiştik? Artık aşikardır. Onu okumak lazım demiştik. Devam edelim mi? Ve Milas'ta ehemmiyetli bir kardeşimiz Halil İbrahim'in Kuddüs kuşu bahsi bulunan mektubu aldıkları zaman aynen hilaf-ı adet kilitli bir odasını açarken Kuddüs kuşu oda içerisinde uçmaya çalışması. Anlaşılıyor değil mi? Kuddüs kuşu mektubu alıyor. O anda Kuddüs kuşu odaya giriyor. Evet. Hem içinde bulunan mektubu hem bizim kuşlarımıza tevafuku. Bakın olayında birisi bu. Kuddüs kuşu mektubu geldi. Kapı açılıyor. Kilitli kapıyı, Kuddüs kuşu içeri giriyor. Çok enteresan değil mi? Hadi bir tane olsa bunu yorumlamak zor olur ama üst üste. Başka daha buyurun. Ve Medrese-i Nuriye'deki şakirtlerin o mektuplarımızı okumak zamanında iki çekirge mektubun başına gelip dinlemeleri Allah Allah. sabık kuşlarda tevafukatına bu küçük kuşlar dahi
hem tasdik hem tevafuk ettikleri gibi. Yani çekirge gelip bir mektubu dinlemesi biraz enteresan bir olay. Ona da küçük kuş diyor. Onlar da gelmiş. Onlar da katılmış başka bir yerde. Buyurun. İnebolu'daki Sadık kardeşlerimizin imzalarıyla Bak başka yerde de yaşanıyor benzer bir şey. Evet. yine mektubumuzu gecede okudukları zaman gayet heyecanlı bir tarzda bir gece kuşu onları korkutup pencereye el atıp iki kanadıyla pencereyi döverek Bak olayı görüyor musun? Mektup başka yerde okunuyor. Bu sefer de gece kuşu geliyor. Evet. lisan-ı hal ile ben de o mektupla alakadarım, bizi alakasız zannetmeyiniz Üst üste olunca. Evet. diye yine sabık aynı meseleye ve sabık kuşların alakadarlıklarına büyük kuş da tam tevafuk ve tasdik ediyor. Şimdi burada 3 mesele var. Onu da tekrar hatırlatmak isterim. Birincisi tevafukların üst üste yaşanması makbuliyettir. Yani senin amelinin kabul olduğuna bir işarettir. Bu bir yorum dediğim gibi. İkincisi ehemmiyete işaret eder. İş ne kadar ehemmiyetli olursa tevafuklar da o ölçüde artar. Üçüncüsü bir muhtaçlıktır bu. İstifade eden kişinin muhtaçlık seviyesine göre gelir. Yani çölde günlerce susuz kaldığın bir insanın su ile karşılaşması çok büyük bir mesele. Ama şurada benim masamda duran su o denli şiddet bir ihtiyacım olmadığından o kadar büyük mesele değil mi? Dikkat edin yani yan yana gelmeye çok ihtiyaç duyan arkadaşlar yan yana geldiğinde çok tevafuk yaşar. O şu demektir. Demek ki sizin yan yana gelmeniz önemliydi. Bir ihtiyaçtı. O yüzden de bol bol tevafuklar yaşadınız. Bu hatır gönül sohbetlere zar zor gelen insanlara dikkat edin. Yani nefsi bırakmamış ama ya gel artık hiç mi hatırımız yok hadi geleyim demiş. Ertesi gün bir buluşursunuz ya 10 tane tevafuk yaşadım der. Neden? O ihtiyaca binaendir. Onun o ölçüde ihtiyacı olduğundan tevafuklar ona gelmiştir. Demek ki ihtiyaç ölçüsünde tevafuk gelmektedir. Buyurun devam edelim bakın devam ediyor kuş tevafukları. Aynı meseleye bu kadar tevafukat, haşiye, bu mektubu üstadımızdan yeni almıştık. Ben yani Hüsrev okuyordum. Arkadaşım Tahiri yazıyordu. Gül kahraman kuşu odamızın penceresine konup Hüsrev'in başını görmekle bırakıp gitti. Bir şey daha eklendi. Mektup okunurken de başka yerden giriyor. Kaç etti bu? Sayamadım ben. Çok fazla yani hilaf adet. Daha önce yaşamadık diyor böyle. Ama bu mektuba özel nerede okunsa kuş geldi diyor yani. Belki birisi de şu videoyu, şu dersi izlerken bir anda odasına kuş gelebilir değil mi? Bu da bu mevzuya kuvvet verir yani. Öyle öyle. Evet buyurun. Hem mektuplardaki mücmelen bahsedilen hakikatlerin çok ehemmiyetli olmasından Mektuptaki olay niye ehemmiyet kazandı? Tevafuklarla imzalandığından dolayı ehemmiyet kazandı. 1 değil, 2 değil, 3 değil. Anladınız değil mi? Mektup bir anda ehemmiyetli bir hale geldi. Belki yazılırken o kadar farkında değildi ama üst üste tevafuk imzaları atılınca bu mektup artık ehemmiyetli. Az önce dedik yani o kadar üst üste işareti görmemek biraz o ayıp olur artık değil mi? Evet buyurun. ve nevi beşerin bu asırdaki vaziyetine bakması noktasında acaba kainat kitabının hadisat ve meseleleri birbiriyle münasebettarlığını düşünen ve hayali geniş bir ehli kalp ve fikir böyle dese hakkı yok mu ki? Bu bir yorum. Bir ehli kalp, ehli fikir. Bu olayı şöyle yorumlasa ne dersiniz? Ama yorum çok güzel. Dikkat edin buyurun. Güya beşer gayet kesretli tayyareleriyle Zaten mektubun içeriğini yazmıştım. Çok fazla robot kuş olan tayyareler, uçakların kullanıldığı bir dönem. Evet. ve insan kuşlarıyla kuşların alemi olan cevvi havadaki kuşları hem korkutup Kimin sahasına giriyor? Robot kuşlar canlı kuşların sahasına giriyor ve onları korkutuyor. Evet. hem kuşlar aleminde acip bir heyecanla nev-i beşerin gidişatına karşı kuşlar dahi ciddi alakadarlık gösterip insanların bu zalim tahribatçı canavar kuşlarına karşı kimler mukabele edip onları zulümden, tahripten vazgeçirir. Rahatsızlar farkında mısınız? Savaş uçaklarından rahatsızlar. Ve kuşlar lisan-ı haliyle şunu diyormuş. Yani bir ehli kalp ve ehli fikir öyle yorumlamış. Zulümden rahatsızlar. Bir zulüm oluşuyor ortada. Acaba bu zulme kim durur o dönemde karşı? Kim duruyor? Lisanurlar duruyor. Lisanurlara neden alakadar olduklarını anlıyor musun? Robot kuşlar maddi kuşların sahasına giriyor. Ama ana konu orası da değil. Ana konu zulüm maksadıyla giriliyor. Demek olmaz yerler o dönem bu savaş uçaklarıyla hırpalanıyor. Bir zulüm var ortada. Şimdi siz yaylaya köye gittiğinizde, ışık yaktığınızda o minik kuş olan böcekler, gerçek kuşlar ışığın etrafına pervane olarak gelmiyor mu? Geliyor. Nasıl o kuşlar maddi ışığın etrafına konarsa manevi ışığın da etrafında pervane olur mu olmaz mı? Burada da onu beklemişler. Böyle bir karanlık dönemde, zulmetli dönemde acaba bu zulmün karşısında duran kuvvetli manevi ışık hangisidir deyince demek ki Risale-i Nur'da o güzelliği gördüklerinden dolayı Allah Allah nasıl maddi ışığa bir alaka gösteriyorlar. Aynen öyle de tevafuklar ile bu manevi ışığa da alaka göstermiş olamazlar mı diyor. Tekrar söyleyeyim yani yanlış anlaşılmasın diye.
Bu bir yorumdur. Doğru mu? Abes olmadığı kesin mi? Kesin. Yani o kuşların tüylerinde düzen olduğu gibi hal, hareket, tavır ve ötüşlerinde de bir düzen, bir nizam ve intizam var. Said Nursi Hazretleri böyle yorumlamış. Başkası farklı yorumlayabilir mi? Tabii ki yorumlayabilir. Başkası farklı ama abes olmadığı kesin. Bu da güzel bir hoş yorumdur. Evet. Onları zulümden, tahripten vazgeçirip beşerin menfaatinde ve saadetinde çalıştırmasına çalışan kimlerdir diye Risale-i Nur meselelerine alakadarlık gösteriyorlar denilse yeri yok mu? Çok güzel değil mi cümle? Evet. İhtimal verilmez mi? Manasız bir hayal denilebilir mi? Kendisi de çok ince yazmış değil mi? Yani hiç mi yeri yok yani bu kadar üst üste tevafuk? Yani bu Risale-i Nur'lara bir alaka, muhabbet hiç mi olamaz yani? Risale-i Nur'ları çok okuduğunuzda 3 meselenin tevafuk noktasında Said Nursi Hazretleri'nin böyle yorumlar yaptığını görüyorsunuz. Bunun birisi kuş meselesi, birisi yağmursuzluk meselesi, biri de deprem meselesi. Yani bu üçünün bu işlerin olumlu gidişine ya da olumsuz engellenişine o dönemler için bahsettiği tevafuklar. Eğer yorulmadıysanız kuşlarla ilgili bir iki tane tevafuk okumak isterim yine. Mana pekişsin diye. Emirdağ layıkası. Araba ile gezmeye çıkmıştım. Birden Kur'an'ın methine mazhar olan Hüdhüdü Süleymani kuşu bir müjde vermek istiyor gibi 15 dakika kadar yolumuzu takiben sağa ve sola ve yola konup uçup yine gelip hiç bu acip tarzı görmediğimiz surette kanaatim geldi ki yarın beni mesrur edecek bir haber alacağım. Yine bir kuşun tevafuk olayının yorumlanması, doğru mu? Devam edeyim. Yine Emirdağ'da geçiyor. Dün birdenbire bir serçe kuşu pencereye geldi vurdu. Biz uçurmak için işaret ettik. Gitmedi. Mecbur oldum Ceylan'a dedim. Pencereyi aç, o ne diyecek? Yani çok güzel değil mi? Demek okuyabilmenin altında okuyabilmenin derdi de var. Hep ilhamların altı dertle doludur. Demek burada da böyle bir durum var. Girdi durdu ta sabaha kadar. Sonra odayı ona bıraktık. Yatak odama geldim. Bu sabah çıktım, kapıyı açtım. Yarım dakika döndüm. Gülerek dedim bu misafir niçin geldi? Tam 1 saat bana baktı. Uçmadı, ürkmedi. Ben de okuyordum. Ekmek bıraktım, yemedi. Yine kapıyı açtım, çıktım. Yarım dakika geldim, o misafir kayboldu. Sonra bana hizmet eden çocuk geldi dedi. Ben bu gece gördüm ki Hafız Ali'nin kardeşi yanımıza gelmiş. Ben de dedim Hafız Ali ve Hüsrev gibi kardeşlerimiz buraya gelecek. Aynı gün 2 saat sonra çocuk geldi dedi. Hafız Mustafa geldi. Hem Risale-i Nur'un serbestiyetinin müjdesini, yasak ya o dönemler okumak, hem mahkemelerdeki kitaplarımı da kısmen getirdi, hem serçe kuşunun ve senin hem Kuddüs kuşunun tabirini ispat etti. Derin manalar değil mi? Bir hadiste ifade var, biliyor musunuz onu? Tuyurun hudrun, yeşil kuşlar. Kabir ehlinin sevdiklerini bu yeşil kuşlara binerek ziyaret ettiğinden bahsediyor. Tuyurun hudrun diye geçiyor. Hatta çok böyle ayrılık acısına dayanamadığı sevdiklerinin kabrini ziyaret edenler, yani ben çok yaşamışım, mutlaka gelir der ki ya hocam enteresan, dalda bir kuş bana bakıyor. Yani duydunuz mu siz de böyle, şimdi insan değil mi, o ümit verecek, müjdeyi duyacak bir şey istiyor ama hadiste de bunun karşılığı var. Tuyurun hudrun diye. Öyle olunca Allah Allah diyor, yani acaba diyor yani. Olabilir mi? Yani ruhlara da bu serbestiyet verilebiliyor değil mi? Allah Azze ve Celle dilerse veriyor. Televizyon gibi oluyor yani. Biz televizyondakileri izliyoruz, televizyondakiler bizleri izleyemiyor. Onlar da aynı şekilde. Sanki biz televizyondayız, onlar dışarıda gibi oluyor. Yağmurla ilgili de dediğim gibi, yani yağmura şiddetli ihtiyaç varken 3-4 ay yağmayıp Denizli Mahkemesi'nin müsbet bir kararıyla Risale-i Nurlar sahiplerine teslim edildiğinde yağmaya başlıyor. Said Nursi Hazretleri bunları da o şekilde yorumluyor. Yani bu tevafuk yine bir şeylerin makbul olduğunun alametidir diye. Emirdağ'da 4 ay zarfında 3 defa Cuma gecesinde yağmur gelip biri Regaib gecesine, biri Miraç gecesine, biri de Şaban'ın 1. cumasına tevafuk eder. Aynı zamanda bu 3 vakit Risale-i Nur'un serbestiyetinin 3 devresine tam tamına tevafuk eder. Bir diğer tevafuk olayı da deprem demiştim. Onda da bir cümle okuyayım, bitireyim. Risale-i Nur'a hücum edilmesi ve hapsine 4 zelzele tevafuk eder diye bahsediyor. Zelzele ile ilgili özellikle o Erzincan depreminin yorumunu Risale-i Nur'dan okumanız lazım. Tarifsiz, tarifsiz. Tarifsiz uyarılar, tarifsiz manalar, tarifsiz işaretler. Ama biz hala çok üzücü. Bırak bunun yorumunu okumayı. Deprem Allah'tan mı? Allah'tan diyeyim ya. Biz buradayız daha. Yani işin daha oralarında olduğumuzdan dolayı bunları okumakta bir hayli zor olsa gerek. Ama okuyanlar için de kalpleri kuş gibi hafifleyecek güzel müjdeler var mıdır? Vardır. Bunların hepsi görene. Körene, körene. Evet. Ders bitmiştir. Ama tevafuklar enteresan bir mana açtı değil mi? Olayların okunması, hadiselerin okunması. Çok da şey yani, rahatlatıp ümit veriyor yani.
şüpheleri izale ediyor. Yani ben hiç unutmuyorum, zamanında bir arkadaşa bazı meseleleri anlatıyorum. Hala aklı karışık halde, şüpheleri var. Ya bir tevafuk yaşamış, geldi bana diyor ki tevafuk yaşadım, bitti, tamam bende diyor. Ya Allah Allah. 10 saat anlattık. Mübarek adam nasıl gitmiyor, izale olmuyor? Yok diyor, tamam bu işareti aldım, tevafuk. Yani hiç bu mektupları falan da konuşmadık. Ama insan bunu yorumlayabiliyor yani. Bu denk getirmeler Allah'tan. Çok hızlı bir şekilde tevafuktan tevhide çıkabiliyorsun. Doğru mu? Çok hızlı. Türkiye'de bir yerde var. Haberlere baksanız bulursunuz. Belki Muğla'daydı. Yaşlı bir amca var, biliyorsunuz yani. Yağmurun yağması, güneşin açması vesaire, bunlar hep gaybidir. Ama Allah Azze ve Celle'nin demek ki bu noktada gönderdiği bazı fraktallar var. Bu fraktalları okuya yıllardır hava tahminini tutturmuş. Çok ilginç bir şey yani. Demek ki o tevafukları bir okumanın ilmi var, değil mi? Yani belli başlı fraktalları okuduğunu izah ediyor. Ve bunların neticesinde de Allahu alem yani o tahminler isabet etmiş. Bir ilmi var demek ki yani. Çok enteresan değil mi? Demek ki şey yapsak, değil mi, biraz manayı anlasak. Ah ah.